Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerimde gördüğünüz yarım sweatshirt'ü nasıl yaptığımı paylaşacağım. Çok az bir kumaşla çok basit bir şekilde yapabileceğiniz bir proje bu. Bu aralar bende bir dikişe karşı motivasyon düşüklüğü var. Daha doğrusu böyle bir kararsızlık var. Sanırım bu da havanın çok değişken olmasıyla alakalı. Ne dikeceğime bir türlü karar verip başlayamıyorum. Tabii de haftanın her günü okulum olduğu için böyle çok fazla da vakit ayıramadım açıkçası. Ama bu haftayı da videosuz geçirmek istemedim. Bu yüzden böyle sizin için şipşak, hızlı, herkesin yapabileceği bir model buldum. Benim için de iyi oldu bu arada çünkü Instagram'dan takip edenler bilir, yeni spora başladım ve ne giyeceğimi böyle bulamıyorum çok fazla. Onun için iyi oldu diye düşünüyorum ve şu anda çok uzattığımı da fark ettim. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Crop sweatshirt yapmak için gerçekten çok az kumaşa ihtiyacımız var. Yani böyle 70-80 santimlik kumaştan çıkıyor. Zaten aslında bir kol boyu yeterli oluyor. Çünkü gövdede bir kumaş harcamadığımız için kapüşonla gövde kısımları da kolun yan tarafından çıkıyor. Bu arada bu kumaşta 2 iplik şardonlu penye kumaş. Öncelikle kumaşımı tek yöne doğru 4'e katladım. Ve üzerine bir sweatshirt'ümü yerleştiriyorum katlayarak tabii ki. Yapmak istediğim boyu bu şekilde belirledim ve katladım içeriye doğru. Ve etrafından pay bırakarak kesiyorum. Bu alt kısmını çok fazla geniş yapmayın, yoksa öne ve arkaya doğru çok gider. Böyle çatı gibi olur. Bir de ben biraz salaş istediğim için omuz çizgisini biraz uzattım. Eğer omzuna oturtmak istiyorsanız bu kadar uzun kesmeyin. Parçalarımı kestikten sonra bir tanesini kenara alıyorum ve diğerinin yakasını açıyorum. Omzunu 1 santim kadar kesiyorum ve kol oyuntusunu da tıraşlıyorum. Daha sonra bu gövde kısmından yay biçiminde kenara doğru kesiyorum. 1 santim kala bırakıyorum kesimi. Şimdi bu gövde parçalarını üst üste yerleştirip omuzlarından dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi sıra kol parçalarını kesmekte. Yine kumaşımı tek yöne doğru 4'e katladım ve sweatshirt'ümün kolunu buraya yerleştirdim. Dikiş yerlerinden kesiyorum. Ve kestiğim kol parçalarını bu şekilde açıyorum. Bir tarafını tıraşlayacağım. Tepe kısmındaki de saçma kestiğim yeri düzeltmiş olacağım. Bu kısımları iğneyle işaretliyorum. Ön tarafa denk gelecek. Kol parçamı kol evime tepesinden başlayıp kenarlara doğru iğneliyorum. Burayı dikeceğim. Aynı şekilde diğer kolumu da yerleştirip dikiyorum. Bu arada penyeleri dikerken sadece overlock makinesi kullanabilirsiniz. Ama ben her zamanki gibi videolarımda zaten sürekli söylüyorum. Hem overlock çekiyorum hem de düz dikişle gidiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi kol altını ve yan tarafları kapatacağım. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Aslında taslak olarak bitti. Kol uçlarını kapatmakla devam etmek istedim. Kol uçlarımdan bir tık daha ufak olacak şekilde 2 tane dikdörtgen kestim. Bunları yüzü içeride kalacak şekilde dikine doğru katlıyorum ve kenarından dikiyorum. Diktikten sonra dikiş paylarımı ayırarak yarısına kadar düzüne çeviriyorum. Böylece manşetimiz oluştu. Ve bunu da kolumun ucuna geçiriyorum. Dikiş yerlerini birbirlerine denkleştiriyorum ve iğneliyorum. Bu kısmı çepeçevre dikeceğim.
Biraz daha küçük yaptığımız için kol ucunu toparlayacak ama tabi burayı da çekiştirerek dikmem gerekecek. Aynı şekilde diğer manşetimi de takıyorum. Manşet gibi dar alanlarda overlockla başlamak yerine düz dikişle başlayabilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum. Normalde ilk overlock çekiyorum. Ama böyle içerisine girmesi zor alanlarda önce dikiş dikmek daha mantıklı. Kol uçlarım da bu şekilde görünüyor. Şimdi kapüşona geldi sıra. Kapüşon için öncelikle tabii ki yaka çevresinin ölçüsünü alıyorum. Bu arada ben birazcık yakayı genişlettim. Çünkü kapüşonda geniş yaka daha çok güzel oluyor. Ve bu aldığım ölçüyü 2 kat serdiğim kumaşımda işaretliyorum. Böyle biraz kıvrımlı işaretlemeniz lazım. Tam göremiyorsanız birazdan göreceksiniz. 25 santim kadar yukarıya çıkıp dümdüz çiziyorum. Ve bu iki köşeyi de yuvarlak bir şekilde birleştiriyorum. Bunu bir kapşonunuzdan kopya çekerek de kesebilirsiniz bu arada. Ben uğraşmıyorum. Şimdi kapüşonun ters yüzü içeride kalacak şekilde bu yuvarlak kısmı diktim. Burası önemli. Ters yüzü olacak. Buradaki dikiş fazlalıklarını kesiyorum. Daha sonra içini dışına çıkarıyorum. Bakın şu anda ters yüzünde düzgün bir dikiş var. Ve bu içerideki payı da içine alacak şekilde bir düz dikiş dikiyorum buradan. Böyle görünüyor. Düzüne çevirdiğimde bakın içi dışı tertemiz, hiçbir yerinde overlock dikişi veya normal dikiş görüntüsü olmayan bir kapüşon elde ettik. Kapüşonun hem içi hem dışı göründüğü için bence burada Fransız dikiş uygulamak çok iyi oluyor. Şimdi bu ağız kısmını 2 kez içeriye doğru kıvırarak katlıyorum ve düz dikişle dikiyorum. Bu ortadaki Fransız dikişin potluklarını biraz temizlemeye çalışın. Öyle daha kolay dikiliyor. Kaba çünkü biraz. Daha sonra sweatshirt'üme kapşonumu yerleştirmek için sweatshirt'ümün arka yakasının ortasını bulup iğneyle işaretliyorum. Ve ön yakayı da aynı şekilde işaretliyorum. Arka yakamın ortasına kapüşonumun dikiş kısmı denk gelecek şekilde yakaya doğru sarıyorum. Ön ortadan 1 santim kadar dışarıya doğru taşıyorum. Diğer ucu da aynı şekilde 1 santim onun üzerine bindiriyorum. Çok fazla bindirmeyin. Ve burayı çepeçevre dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Alt kısmını kapatmak istemedim. Ne overlock çekeceğim ne de bir dikiş yapacağım. Böyle duracak. Zaten iplik atan bir kumaş değil penye kumaş. Ve işte bu kadardı. Gerçekten çok basit. Çok az bir kumaş, yani hiçbir şekilde masrafı olmayan ve bence çok tarz duran bir sweatshirt oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.